Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Dilerim her zaman istediğiniz örgü modellerini örebilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz iki şişle örülen harika bir bot patik modeli yapımını sizlere paylaşmak istiyorum. Anlatmak istiyorum. Bu bot patik modelinde ben kahve çekirdeği, kahve çatlağı örgü modelini kullandım. Bakın şu boğaz kısmında gerçekten çok güzel oldu. Bot patiğime de bu model çok yakıştı. Eski videolarımın birinin altına takipçilerimden bir yorum gelmişti. Kahve çatlağı örgü modelini anlatır mısınız? Bir de bununla ilgili patik örer misiniz diye. Ben de hemen ördüm. İnşallah kendisi de burada izliyordur, görür, beğenir, severek yapar. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Benim patiğim 37-38 ayak numaralarına kadar olur. Diğer ayak numaraları için de yine sizlere bilgi veriyor olacağım. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Evet, şimdi bot patiğim için gerekli malzemelerim: tek renk bir ip kullandım. Şöyle bağcık uçlarına inci boncuk kullandım. Bunları dilerseniz yapmaya da bilirsiniz. Çeşitli şekillerde de süsleyebilirsiniz. Tek renk ip kullandım. 3 mm misinalı şiş kullandım. 3 mm olan her türlü şişle örebilirsiniz. Makasım var. Bir adet de iğnem var dikim için. Şimdi yapımına başlayalım. Öncelikle şişimize ilmek atarak başlayacağız. Ben 97 ilmek atarak başladım. Siz daha büyük küçük ayak numaralar için yapmak isterseniz 5 ilmek eksik, 5 ilmek fazla atarak başlayabilirsiniz. Şimdi 97 ilmekle ben örgüme başlıyorum. İlmeklerimi attım. İlmeklerimizi ilk başta atarken böyle sıkı sıkıya ilmek atmayalım. Gevşek atalım. Bakın böyle esneme payı olsun. Çünkü haroşa örgü öreceğiz ve haroşa örgü esneyebilen bir örgü türü. İlk başlangıç kısmı böyle çok esnemeyen bir örgü olursa örgümüz güzel görüntüsü olmaz. Kullanışlı da olmaz. Bu yüzden ilk atarken ilmekleri gevşek atalım. Çok sıkı ilmek atmayalım. Eğer çok sıkı atıyorum diyorsanız 2 şiş üzerine ilmeklerinizi atın. Burası şimdi örgümün arka yüzü. Bakın başlangıç ipim burada. İlmeklerimi attım. Şimdi örmeye başlıyorum. İlk ilmeği her zaman ben örmeden bir diğer şişime alıyorum. Şimdi biraz kameramızı yaklaştıralım. İlk ilmeği dediğim gibi her zaman örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Ters örgüyü nasıl yapıyorum? İlmeğimi şişime aldım. İpi üzerine attım. Attığım ipi ilmeğin içinden çıkarınca buradaki ilmeği serbest bıraktım. Son bir ilmek kalana kadar ters olarak örmeye devam edelim. Şimdi son ilmeğime geldim. Son ilmeğimi düz örüyorum. Son ilmeği her zaman düz örüyorum. Şöyle örgünün arka yüzünü göstereyim sizlere. Şimdi örgünün ön yüzüne geçiyoruz. Şöyle bakın, çizgi çizgi daha düzgün duruyor. Burası örgümün ön yüzü. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeğe geldiğimde onu düz örüyorum. Niçin bu şekilde yapıyorum? Kenarlarım daha düzgün ortaya çıksın diye. Şimdi yine kalan ilmekleri, diğerlerini ters olarak örüyorum. Örgünümün ön yüzündeyim ve bir diş haroşa sırasını bakın bu şekilde oluşturdum. Her zaman ilk ilmeği örmeden alalım, son ilmeği düz olarak örelim. Böylece kenarlarımız düzgün ortaya çıksın. Ortada kalan ilmekleri ise örgünün arka yüzünde de ön yüzünde de ters olarak örelim ve haroşa sırasını bu şekilde oluşturalım. Toplamda 16 diş haroşa sırası örelim. Bakın şuraları öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 diş haroşa sırası örelim. Sonrasını yine birlikte yapacağız. Evet, bakın şimdi şu şekilde sıraları bir sayalım. Örgümün ön yüzündeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 diş haroşa sırasını tamamladık. Daha büyük küçük ayak numaraları için bir sıra eksik fazla yapabilirsiniz bu sıra sayılarını. Şimdi ilmeklerimi 3'e ayıracağım. 17 tane ilmeği şurada ortada bırakacağım.
Kenarlarda 40 ilmek bu tarafta, 40 ilmek bu tarafta bırakacağım. 40 ilmek, 17 ilmek ve 40 ilmek olarak ayıracağız. Yani patiğimizin 17 ilmek şu orta kısımda, 40 ilmek bu tarafta, 40 ilmek bu tarafta olacak. Daha büyük küçük ayak numaraları için örerken de bu şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi 40 tane ilmeğimi örerek geliyorum. Evet, 40 tane ilmeğimi örerek geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi ortaya ayırdım. 17 tane ilmeğimi öreceğim. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son ilmeğim 17. ilmeğimi öreceğim. 17 ile buradan bir ilmeği yanına alarak ikisini birlikte ters ördüm. Örgünün arka yüzünü çevirdim. Tekrar sayalım. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tekrar sayalım. Bakın şuradan saymıştık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sonuncu ilmeğim 17. ilmekte buradan bir ilmeği birlikte ikisini ters örüyoruz. Örgümüzü çevirelim. İlk ilmeği örmeden alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ilmeğimiz bakın artık buradaki ilmeklerden ayırıyor kendini. 17. ile buradan bir ilmeği de yanına alarak ikisini birlikte ters örelim. Örgüyü çevirelim. Artık saymaya gerek yok. Şu ortadaki 17 ilmek zaten ayrılıyor diğerlerinden. Bakın böyle bir boşluk oluyor en son. Şimdi tekrar örelim. Aynı şekilde ortadaki ilmekleri. Önde de arkada da ilmekleri hep ters örüyoruz. Son ilmeğe 17. ilmeğe geldim. Bakın buradaki ilmeklerden zaten kendini ayırıyor. Bununla birlikte buradan bir ilmek katarak ters örelim. Örgünün ön yüzünü çevirelim. Bu şekilde bu ortadaki ilmekler 17 tane sabit kalacak şekilde sonlara geldiğimizde bir buradan bir buradan ilmek alarak örmeye devam edelim. Bu taraftaki ve bu taraftaki ilmeklerimiz azalarak devam edecek. Burada 20, yine bu tarafta da 20, ortada da 17 ilmek olacak şekilde aynı şekilde örmeye devam edelim. Yani şu kısmını oluşturacağız bakın patiğimizi. Böyle örerek ilerleyelim. Aynı şekilde devam edelim. Evet, bakın bu şekilde örerek geldim şu kısmını. Şimdi ortada 17 tane ilmeğim var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Bu ilmek sayısı sabit. Bu şekilde geldi. Bu kenarlarda azaltarak ilerledik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Bu kenarda 20. Bu kenarda da 20 tane ilmeğim var. 20, 17, 20, 40, 57 tane ilmeğim var. 20, 20, 40, 17 de burada. 57 tane ilmeğim var. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. Örgünün ön yüzüne geçtim. Örerek ilerliyorum. Buradaki 17 tane ilmeğimi örüyorum. Artık ilmekleri örgünün başına kadar öreceğiz. Bu ilmeğimi de ördüm. 17. ilmeğimi de tek ördüm. Şimdi direkt buna geçince şurada delikli bir kısım oluşuyor. Bunu oluşmasını önlemek için şuradan bir ilmek alıyorum ben.
Bakın buradan dipten bir ilmek aldım. Bu ilmekle ikisini bir örüyorum. Şurada delikli bir kısım olmasın diye şu geçiş kısmında bunu yaptım. Bir ilmek aldım. 2 ilmeği birlikte ördüm. İlmek eksilmiş ve artmış olmadı. Şimdi artık başa kadar örelim. Evet, şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Yine arka yüzünden ilmekleri ters olarak örüyorum. Şu kısma kadar gelelim. Yine şurada ilmek alarak şu delikli kısmı engelleyelim. Evet, bakın yine şu ayrım yerine geldim. İlmeğimi ördüm. Şuradan bir ilmek alıyorum. Buradaki ilmekle birlikte ikisini örüyorum ki şurayı bakın delikli bir kısım oluşmasını engelledik. İlmek sayısında artma eksilme gibi bir işlem yapmıyoruz. Sıra sonuna kadar gidelim. Evet, örgümün ön yüzüne geldim. Şöyle göstereyim. Bakın şu şekilde bir görüntüsü olacak. Artık şimdi buradaki kahve çekirdeği, kahve çatlağı örgü modelimize başlıyoruz. Örgünün ön yüzündeyiz. Örgünün ön yüzünden başlayacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındakini ters olarak ördüm. Sonrasında ipimi arkaya geçirdim. 1 2 3 3 tane düz ördüm. 1 2 2 tane ilmeği ters ördüm. 1 2 3 3 tane ilmeği düz ördüm. 2 tane ilmeği ters örüyorum. 2 ters, 3 düz. 3 tane ilmeği düz ördüm. 2 tane ilmeği ters örüyorum. 2 ters, 3 tane düz örerek böyle sırayı bitirelim. Evet, en son 3 tane düzümü ördüm. Yanındaki ters, en son ilmeği her zaman düz örüyoruz. Bu şekilde örgümüzü tamamlamış olduk. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde de yine ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki düz görünüyor. Onu düz örelim. Bir sonrakiler ters. Bunları ters örüyorum. Bir sonraki bakın 2 ilmeğim düz. Onları düz örüyorum. 2 düz. 3 tane ters. 2 tane düz. 3 tane ilmeğim ters. Burada da 2 düz, 3 ters şeklinde sıra sonuna kadar gidelim. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Şöyle bakın, düz ve ters örgüler ortaya çıkmış oldu. Yine ilk ilmeği örmeden alalım. Yanındaki ters, onu ters olarak örelim. Sonrasında burada 3 tane düz ilmeğim var. Bu 3 tane düz ilmeğin bakın 1 2 3 şu en sondakini alıyorum. Diğer ikisinin üzerinden bu şekilde atlatıyorum ve bırakıyorum. Bakın bu şekilde bir görüntüsü oldu. Sonrasında ilk düz ilmeği örüyorum. Bunu ördüm. Bir ilmek doluyorum şişime. Bunu da düz olarak ördüm. 3 düz ilmeğim yine 3'e çıktı. Bakın böyle. Şimdi yanındaki 2 ters ilmeği örelim. Ters ilmeklerimi ördüm. Sonraki 3 tane düz ilmeğime geldim. 1 2 3 şu en sondakini alıyorum. Şöyle biraz ilmeği gevşetip diğer ikisinin üzerinden bu şekilde geçirip serbest bırakıyorum. Sonrasında ilk ilmeği düz olarak ördüm. Şişime ilmeği bir doladım. Bir sonrakini de düz olarak ördüm. Bakın böyle 3 tane ilmeğim oldu yine. 2 tane ters ilmeği örelim. Düz ilmeklere geldiğimde bakın 1 2 3 tane buradan en sonuncu 3. ilmeği alalım. Şöyle biraz gevşetip diğer ikisinin üzerinden geçirelim.
Sırasıyla düz olarak örelim. İlk ilmeği ördüm, bir doladım. İkinciyi de ördüm. Yine ilmek sayımı 3'e çıkardım. Ters ilmekleri örelim. Bu şekilde tersleri ters örelim. Düzlere de uyguladığımız işlemi uygulayarak sırayı bitirelim. Şimdi örgünün ön yüzünü tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde bakın bu şekilde yine düz gördüklerimi düz, tersleri ters öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki düz bakın. Düz olarak ördüm. Sonraki 3 tane ilmeğim var. Bakın bu da doladığım ilmeğim. Bunları ters olarak ördüm. 2 tane düzüm var. Onları düz örüyorum. Tersleri ters örüyorum. Böyle tamamlayalım. Örgünün ön yüzüne geldim. Şöyle. Şimdi yine ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. Tersleri ters, düzleri düz olarak örelim. Örgünün ön yüzündeyiz. İlmekleri göründüğü gibi örelim. Örgünün ön yüzünü tamamladım. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde de yine ilmekleri göründüğü gibi örerek örgünün ön yüzüne geçelim. Evet, örgümün tekrardan ön yüzüne geldim. Bakın şöyle. Şimdi yine modeli uygulayacağız. Tersleri ters olarak örelim. Düz ilmekleri 3. düz ilmeği böyle gevşeterek diğerlerinin üzerinden atlatıp serbest bırakalım. Sonrasında ilk ilmeği düz örelim. Bir ilmek dolayalım. İkinci ilmeği de düz olarak örelim. Bakın şöyle. Tersleri ters. Bir kez daha tekrar edelim. 1 2 3. Üçüncü düz ilmeği şöyle alarak diğerlerinin üzerinden atlatalım. İlk ilmeği düz olarak örelim. Bir dolayalım. Diğerini de düz olarak örelim. Bu şekilde devam edelim. Bakın böyle artık modelimizi tekrar ederek ilerleyeceğiz. Bunu istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Ben kaç tane model yapmışım? Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. modelimde yine yarım buradaki gibi. Böyle modellerimizi tamamlayalım. Dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz bunu dediğim gibi. Sonrasında birlikte görüşelim. Evet, bakın böyle modellerimi sıraladım ben. İstediğiniz kadar boyunu uzatabilirsiniz bu kısmın. Daha fazla sayıda da yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim bakın. Sonrasında 1-2 diş haroşa sırası ördüm. Üçüncüyü örerken ilmeklerimi keserek örgümü bitirdim. Şimdi burada örgünün ön yüzündeyim. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim. 2 diş haroşa sırası oluşturalım. 2 diş haroşa sıramı tamamladım. Şimdi ilmeklerimi kapatıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Böyle ilmekleri 2-2 örelim. Bakın böyle kapatarak ilerleyelim. Evet, son bir ilmeğim kaldı. İpimi biraz uzun keseceğim. Dikmek için kullanacağım. Şimdi son ilmeğimi şöyle çekiyorum. Bu şekilde sıkıştırdım ve bitirmiş oldum. Patiğimin örgüsünü tamamladım. Bakın örülmüş bitmiş hali bu şekilde olacak. Bu modelde gerçekten çok yakıştı. Renk modeli gerçekten güzel gösterdi. Şimdi şöyle tersinden katlayıp dikmeye başlayalım. İğnemi, ipimi geçirdim. Şöyle başlayalım. İç taraftaki ilmekleri alarak dikelim. Bakın şöyle bir bu taraftan bir bu taraftan ilmek alarak dikelim. Böyle ilerleyelim. Bakın şöyle bir buradan bir buradan ilmek alıyoruz. Böyle bakın. Karşılıklı alıyoruz ilmekleri. Böyle dikerek uç kısma kadar gelelim.
Evet, patiğimin dikişini bitirdim. Bakın bitmiş hali bu şekilde. Dilerseniz benim gibi şu modelin şu delikli kısımlarından böyle kordon yaparak geçirebilirsiniz. Uç kısımlarına da böyle boncuk geçirdim. Dilerseniz tığ ile zincir çekerek bu şekilde de bir bağcık yapabilirsiniz. Dilerseniz böyle sade de kullanabilirsiniz. Dilerseniz uç kısımlarına pompon da yapabilirsiniz. Evet, patiğimiz bu şekildeydi. Gerçekten çok kullanışlı, çok sade. Her zaman kullanabileceğiniz bir model oldu rahatlıkla. Ayakta da çok güzel duruyor. Mutlaka sizlere de örmenizi tavsiye ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videolarımı, anlatımımı beğeniyorsanız, faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Eğer modellerimi hani şu an izlediğinizde yapmak istemediğinizde sonrasında yapmak için kaydet butonuna basarak kaydedip sonrasında tekrar bakıp izleyip yapabilirsiniz. Mutlaka kaydetmeyi unutmayın. Hoşça kalın.